8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz protetik diş tedavisi uzmanı Doktor Dentist Alper Toygun. Alper Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız hocam? İyiyim, sizi sormalı. Bizler de iyiyiz. Vallahi çok güzel bir enerjiyle, çok güzel böyle gülüşlerinizle bizlere bugün günaydınlara mesajlar oldunuz. Çok teşekkürler, siz de aynı şekilde. Çok sağ olun. Hocam, estetik diş hekimliği. Ben çok fazla duydum ama bir de sizden estetik diş hekimliğinin tanımını öğrenebilir miyiz? Aslında estetik bütün insanların arzuları ve istekleri her zaman estetik ve güzellikten yanadır. Kesinlikle. Estetik diş hekimliği de sonuç olarak bilimsel verilerin ve prensiplerinin sanatsal dokunuşlarıyla beraber oluşturduğumuz bir yapı olarak tanımlayabiliriz. Estetik tabii ki büyük bir kavrama sahip ama genel olarak insanların isteği üzerine, istekleri yönünde şekil değiştirebilen ve modifiye olabilen bir şekil olarak tanımlayabilmekteyiz. Zamana bile değil mi hocam? Tabii ki yani medyanın ve modanın gelişmesine bağlı olarak da insanların düşünceleri ve istekleri her zaman değişmek gösterir. Yani bir şey moda olduktan sonra herhangi bir alanda gelecek senesi belki günler sonrası her zaman değişiklik gösterebilecek Kesinlikle. bir yapıdır. Bir de hocam her yerde benim duyduğum, okuduğum birçok sizin gibi değerli hocalarımızı da ağırlıyoruz burada. Aynı şekilde gülüş tasarımını anlatıyorlar. Bu gülüş tasarımı o kadar güzel ve estetik anlattınız ki biraz önce. Gülüş tasarımını da sizden dinlemek isteriz. Gülüş tasarımı da şöyle, genel hatlarıyla şöyle bakarsanız aslında insanların ağız yapısı, insanın ağzı ve çevresel dokuları yüzünün 1/3 yani yarısından daha az bir miktarını oluşturan bir yapı olarak tanımlayabilirsiniz. Buna bağlı olarak da insanların yüz ifadeleri ve el ya da vücut hareketini sadece mimikleri sözsüz iletişimin bir aracı olarak da bakabilirsiniz. Buna bağlı olarak da insanların tabii ki dentofasyal çekiciliği yani ağız ve çevre dokuların güzelliği bile insanların psikososyal hayatını etkileyecek unsurlardan biridir. Onun için insanlar her zaman tabii ki güzellikten yana ve arzuları da o yönde olduğu için istiyorlar ki ağız ve çevre dokuları da güzel dursun. Kesinlikle. Sadece kadınlar değil, erkekler de aynı şekilde şu anda gülüş tasarımını yaptırıyorlar değil mi hocam? Yani bunun aslında cinsiyetçi bir yaklaşım değil artık sonuç olarak iletişim ve medyanın gelişmesiyle beraber ve insanların sosyal hayatının modifiye olduktan sonraki istekleri her zaman sonuç olarak güzel bir duruşun, güzel bir gülüşün insanların sosyal hayatını ve işini bile etkilediği gözlemlenir. Evet, kesinlikle. Peki hocam siz bu gülüş tasarımını nasıl yapıyorsunuz? Nasıl ilerliyorsunuz? Yani diş hekimliğinin aslında temel amacı her zaman 3 yapıdan oluşur. Yani her zaman biz birisinin bir problemini veya bir modifikasyon düşünüyorsak ağız içerisinde ilk başta fonksiyonunu düşünürüz. Ve ona bağlı olarak da fonasyon yani konuşmasını etkileyecek unsurların var olup olmadığını ve buna bağlı olarak da en son aşamada estetiğini nasıl rehabilite ederiz onun planlamasını yapıyoruz. Gülüş tasarımı tabii ki pek çok aşaması var. Bir şeyi yaratmak için çok farklı aşamalardan geçmek lazım. Ama onun için de belli analizler yapılması lazım. Yani insanların kişilikleri, istekleri ilk başta olmak üzere ağız içerisinde muayenesi ve var olan problemlerinin değerlendirip rehabilite edilmesini her zaman baz almamız gerekiyor. Kesinlikle. Peki kullanılan materyaller nelerdir? Şimdi insanların tabii ki yine burada istekleri doğrultusunda ağız gereksinimine göre pek çok yani teknolojinin gelişmesine bağlı olarak çok farklı materyaller ve seçeneklerimiz mevcut. Ağız içerisindeki değerlendirme sonrasında ve analizleri yapıldıktan sonra kişiye özel tabii ki ya da herhangi bir bölgeye özel kullanabileceğimiz belli materyaller ve belli çatı altında kullanabileceğimiz malzemeler mevcut. Ve onları ağız içerisindeki uygun olabilecek restorasyonları, materyalini seçip hastalara iletmemiz gerekiyor. Peki hocam sanki ben duymuştum lamine, zirkon gibi bu materyallerle kullanılıp mı gülüş tasarımı yapılıyor? Şimdi gülüş tasarımının pek çok materyali var düzenlemek için ama tabii ki biz ilk başta dediğim gibi insanların fotoğraflarını çekip yüz mimiklerini, videolarını kaydettikten sonra ağız içerisindeki dijital taramaları yapıldıktan sonra hastanın isteği üzerine veya yapılması gereken düzenlemelere bağlı olarak belli bir planlama yapıyoruz. Ve bu planlamaya bağlı olarak da gerekirse tabii ki
zirkonyumları veya laminalar, ki bunlar da hepsi materyal olarak temelli kullanılıyor. Ama genel olarak diş hekimliğinde materyaller iki gruba ayrılıyor. Yani altyapılı sistemler veya altyapısız sistemler oluyor. Zirkonyum dediğimizde dayanım daha yüksek olan bir materyal, altyapılı olarak sınıflandırdığımız bir materyal ama estetik oranı ve son zamanlarda tabii ki teknolojik gelişmelere bağlı olarak da çok fazla estetik yönden gelişti bir materyal olarak sınıflanıyor. Veya altyapısız olanlar, ki laminalar veya tam seramik sistemler dediğimizde daha çok dişlerin sadece ön yüzünde veya estetik rehabilitasyon için kullandığımız materyaller olarak seçebilmekteyiz. Lamineler en ince olanlarıydı sanırım. Tabii lamineler genel olarak tabii ki ağız içerisindeki duruma göre 0,3 milimetreyi kadar ince çalışabileceğimiz materyaller olarak sınıflanıyor. Peki hocam lamineler, venerler nedir? Bu lamina venerlerde bu tam seramik sistemlerin içerisinde yer alan bir grup olarak sınıflandırabiliriz. Lamina venerlerde İki çeşit olarak uygulanıyor aslında. Direkt olarak uyguladığımız yöntemler var. Yani sadece minimal bir dokunuşla, konservatif bir yaklaşımla dişlerin sadece yüzeyine estetik dolgularla ya da kompozitlerle rehabilite ettiğimiz durumlar var ki o direkt teknik olarak uygulanır. Veya indirekt olarak uyguladığımız teknikte porselen lamina venerler olarak Yaprak lamine dediğimler. Aynen öyle. Yaprak porselen dediğimiz grupların içerisine girer. O da hastanın ağız formuna göre yapılacak olan nihai protezin ya da nihai laminaların gereksimi kadar dişin yüzeyinde belli aşındırmalar ve hazırlıklar yapıldıktan sonra. Kesiyor musunuz dişi hocam? En çok sorulan sorulardan birisi budur. Onun için sizin cevaplamanızı istedim. Şöyle düşünün, bütün dişlerin tabii ki dişleri tasarlarken bizim için önemli olan çok farklı unsurlar. Mesela dişlerin orta hatları, şekilleri, dişlerin birbiriyle olan ilişkileri, pek çok faktör, dişlerin boyları, diş etiyle olan ilişkileri ve buna benzer çok faktör. Hatta hastanın dişini sıkıyor mu? Tabii ki. Neler yiyor? Daha mı sert yiyecekler yiyor? Sosyal yaşam. Sosyal yaşam çok önemli değil mi hocam? Bütün her şey etkiler. Sigara kullanımı, kahve kullanımı. Belli alışkanlıklar, sosyal yaşamı, mesela pipo kullananlar vardır. Onlar mesela sürekli ağızlar fonksiyon içerisinde. Ona göre diş tasarımı yaparsınız. Tabii tasarımlar ve kullanacağız materyaller hep bu yönden seçilir. Yani hastanın ilk başta kişisel ve belli hayat şartlarına bağlı olarak, hayatında ne yaşadığına bağlı olarak seçmek zorundayız. Çünkü her materyalin belli özelliği var. Mesela bu dediğimiz yaprak lamine ya da lamine venerler herkese uygulanır mı hocam? Şimdi aslında bence ya da literatürlerce laminanın uygulanabilecek vaka sayısı gerçekten çok düşük bir oranda. Çünkü lamine sadece aslında gülüşün ön yüzünü rehabilite edebilecek bir materyal. Her şey gerçekten dört dörtlük olması gereken pozisyonda olması gerekiyor ki biz ufak bir dokunuşla, ufak bir preparasyon diş yüzeyinde hazırlıkla beraber dişin yüzeyinde laminaları uygulayıp estetiği rehabilite edebilelim. Ya da işte pek çok problem var. Diş etiyle ilgili olan, dudakla ilgili olan problemler var. Yani bunlar hepsi zincir gibi. Aslında hastalar değerlendirdiğim zaman sonuca yönelik yapılacak olan işlemleri hep sunmaktayız. Çünkü ben de duydum hocam. Mesela diş sıkan birisine lamine yapılamaz. Çünkü zaten lamine çok ince, elbet onu kıracak ya da kullanamayacak gibi. Tabii. Şimdi diş sıkan bruksizm hastalarımız zaten günümüzün, çağımızın aslında hastalığı. Çok, hele pandemiden sonra hocam. Tabii. Herkeste. Herkeste gerçekten toplum %70'inde belki vardır Türkiye'de. Artık birçoğumuz mesela maseter botoksunu da bilmiyor hocam. Ve şurasının Allah Allah şuram bir kalınlaştı Burcu Hanım. Hani bana gelen danışanlar da öyle. Ben böyle tombul değildim falan. Hayır, orası maseter botoksu. Pandeminin bize verdiği gerçekten öyle. Aslında bruksizm hastalığı yıllardır insanlara yaygın olarak mevcut olan bir şey ama insanların bilinçlenmesine bağlı olarak bir hastalık değil ama bu parafonksiyonel ilişkiler, yani ağız içerisinde fazla fonksiyon gösteren kasların daha ön plana çıktığı ve tabii ki hayat şartlarının stresle bağlı olarak. O zaman da fark edildi, tabii değil ki mi? Fark edildi ve insanlar daha farklı problemlerle bize geliyorlar. Siz bile dişe gelen danışanlarınızı ya da işte bir estetik görüntüsü isteyen danışanlarınızı buna göre artık daha pandemiden sonraki döneme göre yapıyorsunuzdur. Artık bak sen diş sıkıyorsun, bunu yapmamalı, şu şöyle olmamalı. Bruksizm hastalarının böyle aktif kasları olan insanlar, çünkü bunun pek yine çok faktörü var ama kassal olarak çok fazla hiperaktif olan kaslarda ilk başta rehabilite etmemiz gereken bruksizmdir. Yani ilk başta o kasları bir kontrol altına almamız lazım çünkü dediğim gibi her materyalin belli bir özelliği var, belli bir dayanım gücü var. Yapılacak olan materyal seçimine de etkileyecek bir faktör olduğu için ondan kaynaklı
ilk başta var olan parafonksiyonel problemleri çözüp... İlk önce çok doğru söylüyorsunuz hocam. Vallahi süper. Ki daha yeni tanıştık sizinle de ama çözüm odaklısınız. Evet. İlk önce çözelim. Ondan sonra geriye kalan şeyler zaten arkasından Tabii. gelir. Yani bahsettiğim gibi diş hekimi temel amacı aslında fonksiyon, sonrasında fonasyon ve en son estetik aşama. Çünkü insanlar bizim müracaat ettiğinde her zaman en sona başlamak istiyor. Estetik nasıl olacak? Ama estetiğin problemine sebep olan faktörleri bir ortadan elimine edip kaldırdıktan sonra ancak belli bir planlama ve belli yapılacak olan restorasyon ömrünün ve ağız içerisinin sağ kalım oranının yüksek olmasına sebep olabilecek faktörleri ortadan kaldırıp restorasyon yapmamız gerekiyor. Kesinlikle hocam. Peki gummy smile nedir hocam? Gülüşü tasarlarken tabii ki çoğu hastada ve çoğu insanda diş eti görünümü problem demeyelim ama bir anatomik faktör olarak da tanımlayabiliriz. Gummy smile da bunlardan biridir. Hastalar güldüğü zaman üst dudağının gülme hattının alt dişleriyle üst dişlerinin arasındaki mesafeyi değerlendiriyoruz. Yani güldüğü zaman eğer ki üst çenesindeki diş etleri 3 milimetreden fazla görünümü varsa ve hasta bundan şikayetçi ise biz tabii ki bunu gummy smile faktörü olarak içerisine koyabiliriz. Diş etlerin gözükmesi. Tabii ki gummy smile zaten gum diş eti anlamına gelir. Yani güldüğü zaman diş etinin görünümlü insanlara verilen bir... Tedavisi var mı peki hocam? Aslında bu bir problem değil ki tedavisi olsun ama tabii ki şimdi bunun pek çok faktörü var. İskeletsel problemler olabilir. Genetik olabilir. Genetik olabilir Anne babadan tabii ki. gelen. Yani şimdi iskeletsel problemler genellikle zaten sonuç olarak genetik temelli bir problemdir. Bunlarda tabii ki Lefort ya da farklı ameliyatlar uygulandıktan sonra çene pozisyonları düzenlendikten sonra gummy smile çözebiliyoruz. Belki diş eti kaynaklı olabilir. Ufak bir diş eti operasyonu veya gingivektomi dediğimiz diş eti şekillendirme yöntemleriyle dişlerin görünümünü değiştirme yapabiliriz. Veya dişlerin anatomik şekilleri farklı veya bozuktur. Onlara da yine lamina venerler veya ortodontik tedaviler daha minimal invaziv dokunuşlarla çözülebilecek problemler olabilir. Ve belki de üst dudağın yani yumuşak doku problemi de olabilir. Yani üst dudağın kısalığı veya üst dudağın gülme hattının çünkü çevresel gülme hattı yani gülmeyi yaratan kasların fazla hiperaktif olması, fazla çalışmasına bağlı olarak da aslında belki gummy smile problemi yoktur ama kaslar çok fazla çalıştığı için dudak hareketi yukarıya doğru çok fazla bir hareketi vardır. Onu da çok minimal bir nazolabial bölgede yani burun kanatlarının kenarında tetikleyici kasları tespit edip oralara çok ufak bir botoks uygulayarak hastanın bütün problemini çözebiliriz. Saniyelik işlem. Çok teşekkürler hocam vermiş olduğunuz bilgiler için. Tam böyle her şeyde tüm dişlerde çözüm odaklı, ondan sonra estetik. Her zaman ilk başta problemler elimine edip sonrasında süpersiniz. Çözmek lazım. Ağzınıza sağlık. Çok Yetmedi programımız. Tekrar devam ederiz inşallah hocam. Umarım. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugün bizlerle protetik diş tedavisi uzmanı Doktor Dentist Alper Toygun beraberdi ve kendisiyle gülüş tasarımı hakkında, gummy smile hakkında özellikle diş sorunlarının çözüm odaklı olması hakkında birazcık sohbet ettik. Ve 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor.